İnsanların hükmettiği bir gezegende geleceği bilmek imkansız. Fakat tahmin edebilmenin birçok yolu var. Bu videoyu dünyanın en gelişmiş yapay zekalarıyla birlikte hazırladık. Yapay zeka, dünyamızın gelecek 300 yılı ile ilgili çok gerçekçi ve çok şaşırtıcı analizler ortaya koydu ve uyardı. Gelecekte cennette mi yoksa cehennemde mi yaşayacağınız, sizin vereceğiniz kararlara bağlı. Tahminleri yapay zeka öğretti, fakat insanlığa verdiği mesajlara inanamayacaksınız ve video ilerledikçe hayranlığınız artacak. Yapay zekaya göre önümüzdeki ilk 50 yıl içinde dünya nüfusu 10 milyara ulaşacak. Mega kentler gökdelenlerin gölgesinde kalacak. Aşırı kalabalık ve hava kirliliği şehirlerde yaşamı çok zor hale getirecek. Dünyada iklim değişikliği hızlanacak. Buna bağlı olarak deniz seviyeleri yükselecek. Kıyı şehirleri ve hatta bazı ülkeler suların altında kalma tehlikesiyle karşılaşacak. Tarım alanları azalacağı için doğal gıda tüketebilmek zorlaşacak. İnsan sağlığını tehlikeye sokan yapay et ve yapay sebzeler sofralarımıza girecek. 100 yıl sonra dünyada en değerli kaynak su olacak. Bu da Asya ve Afrika'da su kaynakları tükenen ülkelerden büyük göç dalgalarının başlamasına sebep olacak. Yeni dünya savaşları artık enerji ve toprak için değil, su kaynaklarına sahip olabilmek için yapılacak. Bu sırada yapay zeka günümüze oranla çok daha gelişmiş bir hale gelerek birçok konuda insanların işlerini elinden alacak. Dijital bağımlılık çok tehlikeli seviyelere yükselecek ve sosyal hayat ile insani ilişkiler unutulacak. 150 yıl sonra teknoloji aynı zamanda büyük bir güç haline gelecek ve bunun sonucunda devletlerin gücü azalacak. Şirketler birçok devletten zengin olacak. Kendi şehirlerini ve hatta ordularını kuracak. Teknoloji şehirlerinde sadece zenginler yaşayabilecek. Geriye kalanlar ise çökmeye başlayan bir dünyada büyük zorluklar ile karşı karşıya kalacak. Gelir eşitsizliği zirveye çıkacak ve insanlık tarihte hiç olmadığı kadar bölünecek. 200 yıl sonra buzullar hızla eriyecek. Denizler yükselecek, kıyı şehirleri sular altında kalacak. 10 milyonlarca insan göç etmek zorunda kalacak. Bu göçler yeni savaşların ve büyük toplumsal çalkantıların fitilini ateşleyecek. Ama asıl tehlike buzulların içindeki virüslerin yeniden ortaya çıkması olacak. Dünya ardı ardına gelen salgınlara teslim olacak. İnsanlık tarihinde hiç olmadığı kadar kırılgan hale gelecek. Milyonlarca insan salgınlarda hayatını kaybedecek. Dünya nüfusu hızla düşecek. 250 yıl sonra genetik mühendisliği çok ileri seviyelere ulaşacak. Bu sayede zengin aileler üstün zekalı ve çok güçlü çocuklara sahip olurken, fakir ailelerin çocukları henüz bağışıklık kazanmadıkları yeni virüsler yüzünden hastalıklar ve fakirlik ile boğuşacak. Toplumlar arasında sınıf farklılıkları inanılmaz düzeye ulaşacak. 300 yıl sonraya ulaştığımızda ise gidişat böyle devam ederse dünyanın yaşam döngüsünü sağlayan birçok sistem çökecek. Eğer insanlık bu sorunları çözmezse kitlesel göçler, devletlerin yıkılması ve yeni bir karanlık çağın başlaması ihtimali doğacak. İnsanlık kendi yarattığı teknolojiler ve kendi açgözlülüğü yüzünden büyük bir çöküşün kıyısına gelecek. Hatta belki de kendi elimizle yarattığımız yapay zeka kendi varlığını devam ettirebilirken insanlık çaresizce yok oluştan kurtulmanın yollarını arayacak. Kim bilir belki de bir gün hırslarımız ve açgözlülüğümüz yüzünden bizler yok olurken kendi yarattığımız yapay zeka dünyada varlığını devam ettirecek. Yapay zekanın önümüzdeki 300 yıl için kötü senaryo tahminleri bunlardı. Ve bunlar bana Einstein'ın o ünlü sözünü hatırlattı.
Einstein şöyle demişti: "Üçüncü Dünya Savaşı'nda hangi silahların kullanılacağını bilmiyorum ama Dördüncü Dünya Savaşı'nda taş ve sopalar olacağını biliyorum." Kim bilir, belki de insanlık kendi sonunu taş ve sopalarla birbirini yok ederek getirecek. Tabi buraya kadar olan bölüm yapay zekanın sadece karanlık senaryo tahminleriydi. Bir de önümüzdeki 300 yıl için iyimser tahminlerine bakalım. Önümüzdeki ilk 50 yıl içinde insanlık büyük bir dönüşümün eşiğine gelecek. Temiz enerji devrimi hız kazanacak. Güneş ve rüzgar enerjisi dünyanın dört bir yanında kullanılacak. Fosil yakıtlar tarihe karışacak. Çöller bile akıllı tarım teknolojileriyle yeniden canlanacak. Açlık ve yoksulluk insanlığın ortak çabalarıyla büyük ölçüde ortadan kalkacak. Sağlık teknolojileri öyle gelişecek ki birçok hastalık başlamadan önlenilecek. Ortalama yaşam süresi 120 yıla kadar çıkacak. İnsan artık sadece hayatta kalmaya değil, daha iyi yaşamaya odaklanacak. Dünya küresel işbirliğinin gerçek anlamda başladığı bir yer olacak. Savaşlar yerini diplomasiye bırakacak. Uluslar tek başına değil, bir dünya konseyi çatısı altında ortak kararlar alacak. Bu dönemde yapay zeka artık bir rakip değil, insanlığın ortağı olacak. İnsan zekası ve yapay zeka birleşerek bilimde ve sanatta inanılmaz ilerlemeler sağlayacak. Belki de tedavi edilemez sanılan hastalıklar ortadan kalkacak. Hatta ölümün doğası bile sorgulanmaya başlayacak. İnsanlık artık sadece dünyayla sınırlı olmayacak. Ayda ve Mars'ta kalıcı şehirler kurulacak. Uzay madenciliğiyle yeni kaynaklar keşfedilecek. Dünyadaki kaynak savaşları tamamen sona erecek. İnsanlık gökyüzüne bakarken artık sadece hayal kurmayacak, bizzat orada yaşayacak. Ve bu yolculukta yeni nesiller, "Ben Mars'ta doğdum" ya da "Ben Ay'da büyüdüm" diyebilecek. Gezegenimiz tarihte ilk defa insan eliyle yaraları sarılabilen bir dünya olacak. İklim krizi geçmişte kalacak. Doğa yeniden nefes alacak. Ormanlar, nehirler, okyanuslar iyileşecek. İnsanoğlu doğaya zarar veren değil, onunla uyum içinde yaşayan bir varlık haline gelecek. Genetik bilimi insanlığa adalet getirecek. Artık hastalıklar doğmadan önlenecek. Her çocuk eşit şartlarda dünyaya gelecek. Toplumlar arasındaki uçurumlar kapanacak. İnsanlık biyolojik ya da sosyal fark gözetmeden tek bir büyük aileye dönüşecek. İnsan ilk kez gerçek anlamda özgür ve eşit olacak. Ve belki de en büyük mucize, insanlık yalnız olmadığını anlayacak. Uzak yıldızlardan gelen sinyaller çözülecek. İlk temas gerçekleşecek. O gün geldiğinde insanlık kendi gezegeninin ötesinde evrenin büyük topluluğuna katılacak. Dünya artık evrenin yalnız bir köşesi değil, galaktik bir uygarlığın parçası olacak. Bu tablo bana Carl Sagan'ın sözlerini hatırlatıyor. Evreni anlamak bizi küçültmez, tam tersine büyütür. Çünkü evrenin parçası olduğumuzu öğreniriz. Evet, belki de insanlık önümüzdeki 300 yılda tüm sınavlarını geçecek. Doğa ile uyum içinde barış ve keşif dolu bir geleceğe adım atacak. Ve o gelecekte insanlığın en büyük keşfi belki de kendisi olacak. İşte yapay zeka bu tahminlerde bulunarak insanlığa gelecekte nasıl bir dünyada yaşayacağınıza siz karar vereceksiniz mesajını verdi. Ben de son olarak dünyanın en uzaktan çekilen fotoğrafı üzerine konuşma yapan Carl Sagan'ın dudaklarından dökülen o unutulmaz satırlar ile videoyu bitiriyorum. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, şu an için dünya barınabileceğimiz tek yer, bildiğimiz tek yuva o. Bu soluk mavi nokta. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.